Xiaomi 14 serisiyle atağa kalktı diyebilirim. Beni heyecanlandıran ve bir o kadar şaşırtan bir telefonla birlikteyiz. Herkese merhaba dostlar, ben Ozan. Bu videoda Xiaomi'nin her yönüyle en iyi telefonu olan Xiaomi 14 Pro'ya yakından bakacağız. Hiç uzatmadan net bir şekilde anlatmaya çalışacağım ve tabii ki fiyatlardan da son bölümde bahsedeceğim. Detaylı incelemesi ülkemize geldiğinde kanalda olacak. Onu da kaçırmamak için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Destekleriniz çok önemli. İlk olarak Xiaomi 14 Pro oldukça sade ve şık bir kutu ile geliyor. Bu kez şeffaf bir kılıf yerine siyah silikon bir kılıfa yer verilmiş. 120 Watt şarj adaptörü ve kablosu da kutudan çıkıyor. Rakiplerinde görmediğimiz çok önemli bir detay. Tasarıma geldiğimizde dışarıdan kendini net şekilde belli eden heybetli bir telefonla karşılaşıyoruz. Kamera paketiyle, kasa yapısıyla ben bir amiral gemisiyim diyor. Özellikle de beyaz rengin Xiaomi 14 Pro'ya çok daha şık ve sade bir hava kattığını rahatlıkla söyleyebilirim. Kamera modülü ciddi bir çıkıntıya sahip ve arka kapağın büyük bir bölümünü kameralar kaplıyor. Renk seçenekleri de oldukça hoş. 8.4 mm kalınlık ve 223 gramlık ağırlığıyla elde tutarken telefonu cebinize koyduğunuzda net şekilde ben buradayım diyor. Kesinlikle küçük bir telefon değil. Açıkçası ağırlığın biraz fazla olduğunu düşünüyorum ama malzeme kalitesi artık üst seviyede. Arka kapak cam, çerçevelerde alüminyum bir yapıyı görebiliyoruz. Xiaomi 13 oranla da daha yumuşak bir tasarım anlayışına sahip. Ön tarafta hafif kavisli bir ekran bizleri karşılıyor. Çok büyük ve çok kaliteli bir ekranla beraberiz. 6.73 inç OLED, 120 Hz, Dolby Vision, HDR10 Plus, 12 bit renk derinliği ve QHD Plus çözünürlüğe sahip. Ekran inanılmaz canlı ve tepkisel diyebilirim. Bu ekran sıradan bir 120 Hz değil, adaptif bir yenilemeyle geliyor. Bu sayede pil performansına da ciddi bir artısı oluyor. 1 Hz ile 120 Hz arasında değişebilen bir tazeleme hızı kullanılmış. QHD Plus çözünürlük, 522 ppi piksel yoğunluğu ekran deneyimini bir kademe daha yukarı çıkartıyor. 3000 nit maksimum parlaklıkla Xiaomi 14 Pro ekran anlamında şu anda piyasanın en iyisi diyebilirim. Ekran olarak kusursuz olmuş. Şimdi donanıma geçersek özellikle de rekabet açısından Android tarafında hem verimlilik hem performans hem de ısınma anlamında en başarılı işlemci olan ve Android'in de şu anda en iyisi Snapdragon 8 Gen 3 bizlerle birlikte. 4 nanometre mimari ve işlemcinin tasarımı bu kez fazlasıyla başarılı. 12 GB RAM'de oyunlarda olsun genel performansta fazlasıyla yeterli. Bu donanımıyla çok uzun ömürlü bir telefonla karşı karşıyayız. Performans testlerinde de 8 Gen 2 oranla %30 daha iyi ve şu anda Xiaomi 14 Pro performans anlamında zirveye oynuyor. GPU yani grafik tarafında Apple A17 Pro'da olduğu gibi Ray Tracing destekli bir grafik işlemci kullanılmış ve Xiaomi 14 Pro GPU performansında iPhone 15 Pro'yu da geçmeyi başardı. Burada depolama biçimi olarak da kullanılabilecek en üst seviye teknolojiyle karşılaşıyoruz. UFS 4.0 ile beraber uygulama açılışları, yükleme süreleri çok daha efektif. Şu an için 8 Gen 2'de performans olarak pek çok noktada yeterli. Ancak 8 Gen 3'te donanım tarafında en önemli geliştirme işlemcinin yapay zeka tarafında. Xiaomi 14 Pro 13 Pro'ya oranla 3,5 kat daha yüksek bir yapay zeka performansına sahip. Peki bu günlük hayatta ne işimize yarayacak derseniz özellikle kamera tarafında fotoğraf ve videolarda daha doğru renkler, detaylarda kayıpların minimuma inmesi, daha tepkisel ve daha doğru sonuçlar alıyoruz. Donanımdan kameraya atladığımızda arka tarafta yine üçlü bir kameraya yer verilmiş. Fakat burada 3 kameramız da 50 megapiksel çözünürlüğe sahip. Ana kameranın diyafram açıklığı f1.42, telefoto f2.0 ve ultra geniş açıda f2.2 diyaframa sahip. Ana kamera ve telefotoda OIS desteğini de görebiliyoruz. 1 inçlik devasa bir Leica lens ana kamerada kullanılmış. Fotoğraf çekim kalitesi Xiaomi 13 oranla özellikle de renklerin doğruluğu ve genel olarak fotoğrafların detaylarına indiğimiz zaman kayıplar iyice azalıyor. Buradaki yapay zeka farkını net şekilde hissedebiliyoruz. Ön tarafta da 32 megapiksellik 4K 60 FPS çekebilen bir kameramız var. Arka kamerayla da 8K 30 ve 4K 60 desteğini görebiliyoruz. OIS desteğiyle beraber 4K'da titreşimlerin minimuma indiği, stabilizasyon konusunda çok başarılı videolar çekebileceğiz. Video kalitesi ve fotoğraf anlamında Xiaomi 13 ve 13 Pro'ya oranla çok daha iyi bir noktaya çıkılmış. Açıkçası genel kamera deneyimiyle de en iddialı telefonlardan biri. 4800 mAh'lik batarya, 120 Watt hızlı şarj ve 50 Watt'ta kablosuz şarj desteği bizlere sunulmuş. Kutu içerisinde
içeriğinden çıkan 120 wattlık adaptörle ortalama 18 dakikada sıfırdan 100'e bu bataryayı doldurabiliyoruz. İşlemci verimli, hızlı şarj yetenekleri üst seviyede, cihazın soğutma sistemi de iyi bir seviyede olduğundan batarya anlamında her türlü senaryoda bir günü rahatlıkla çıkaracaktır. Stereo hoparlörler var ve bu hoparlörler Dolby Atmos desteğine sahip. Hoparlör yönünde de tatmin edici bir performans alacağız. Kablosuz bağlantılarda daha öncesinde başka hiçbir cihazda görmediğimiz Wi-Fi 7 teknolojisine sahip. Tabii ki NFC ve 5G desteğini de telefonda görebiliyoruz. Android 14 ve Xiaomi'nin yeni arayüzünü ilk kez 14 Pro'da görebiliyoruz. Burada HyperOS'ten bahsediyorum. Oldukça akıcı ve stabil bir şekilde çalışıyor. Animasyonlar, geçiş efektleri de HyperOS ile birlikte daha hızlı ve pürüzsüz bir hale gelmiş. IP68'de de 1,5 metre suya 30 dakika boyunca dayanabiliyor. Dostlar, genel anlamıyla Xiaomi 14 Pro'da en önemli noktalardan bahsettim. Şimdi hemen fiyatlara bakalım. En düşük versiyonuyla, yani baz depolama 12 GB RAM, 256 GB'lık Xiaomi 14 Pro Avrupa'da 690 euro olacakken ülkemizde vergileri ve kuru hesaba kattığımda 56.000 TL'ye garantili olarak alabileceğiz. Fiyatı duyduktan sonra videoyu kapatmayın. Çünkü yurt dışı olarak gerçekten avantajlı bir cihaz. Xiaomi 14 Pro'yu şu anki güncel kurla 20.500 TL'ye rahatlıkla alabileceğiz. Eğer kurlarda çok bir yükselme olmazsa bu fiyatlarla kesinlikle alabileceğiz. Şimdi değerlendirmeye geçersek Xiaomi 14 Pro açıkçası tasarım olarak çok beğendiğim bir cihaz değil. Ön taraftan başarılı olsa da arka tarafta kamera tasarımı çok başarılı değil ve kameraların ciddi bir çıkıntı yapması da tasarım olarak bence bir eksi. Fakat ekran yönünde kamera performansı, özellikle işlemci ve batarya dengesi de muazzam bir seviyede. Açıkçası şu anda telefon piyasasına baktığımda bu fiyat bandında bu kadar dengeli bir paket sunan ve tamamen üst seviye bileşenlerle donatılmış başka bir telefonda yok. Xiaomi 14 Pro kendi fiyatında açık ara rakipsiz bir telefon olmuş. Eksi diyebileceğim tek noktası tasarımı. Tasarım dışı her yönüyle dolu dolu bir telefonla beraberiz. Özellikle de fiyatını oranla düşündüğümde iPhone 15 Pro ve Galaxy S23 Ultra'dan da öne geçiyor. Kamera kısmında da hem videolar hem de fotoğraflarda Apple ve Samsung'la aradaki fark ciddi anlamda kapanmış durumda. 690 euroluk 20.000 bandındaki fiyatını düşündüğümde telefonda önceliğiniz en üst düzey kamera performans olarak beni uzun yıllar götürsün, ekran tarafında da çok iyi bir cihaz istiyorum dediğinizde Xiaomi 14 Pro alabileceğiniz en iyi cihazlardan biri. Son olarak da fiyatını oranla bir not verecek olursam benden 9.5 aldı. Ayrıca ülkemize geldiğinde detaylı incelemesi kanalda olacak. Bana destek vermek ve o videoyu kaçırmamak için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Peki Xiaomi 14 Pro sizce alınır mı? Görüşlerinizi mutlaka bekliyorum. Ben Ozan ve sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.